Dünyamızın şekli. Güneş sistemindeki 8 gezegenden biri olan dünyamız, küreye benzeyen özel bir şekle sahiptir. Kutuplardan basık, orta kısımdan yani ekvatordan şişkin olan bu özel şekle geoid denir. Dünyamızın şeklini uzaydan çekilmiş fotoğraflarda daha net görebiliriz. Dünya bize göre o kadar büyüktür ki, üzerinde durduğumuz için şeklini düz gibi görürüz. Ancak dünyanın yuvarlak olduğunu en iyi deniz kenarlarında görebiliriz. Deniz kenarlarından baktığımızda deniz ile gökyüzünün birleştiği yere ufuk çizgisi denir. Ufuk çizgisi, deniz ile gökyüzünün birleştiği kısımda oluşan çizgidir. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispat edebiliriz. Uzaydan çekilen fotoğraflar, yaklaşan bir geminin önce direğinin ve bacasının sonra güvertesinin görünmesi, ufuk çizgisi, dünyanın ay üzerine düşen gölgesi, sürekli aynı yöne giden uçağın kalktığı yerden tekrar aynı yere gelmesi bunlara örnektir. Katman modeline göre dünyamız dıştan içe doğru birbirini kuşatan katmanlardan oluşmaktadır. Bu katmanların her biri küre şeklindedir ve her katmanın kalınlığı ve özelliği birbirinden farklıdır. Hava kürenin diğer adı atmosferdir. Dünyamızın etrafını saran gaz karışımından oluşur. Atmosfer, su küre ve taş küreyi kuşatan bir yapıya sahiptir. Canlıların yaşayabilmesi için gerekli gazları barındıran hava küre, aynı zamanda dünyayı güneşin zararlı ışınlarından koruyarak kalkan görevi görür. Yağmur, rüzgar, kar gibi bütün meteorolojik olaylar hava kürenin yeryüzüne yakın kısımlarında gerçekleşir. Su küre. Dünyamızın gözlemlenen katmanlarından bir diğeri su küredir. Dünya yüzeyinin yaklaşık olarak %75'i yani 3'ü sularla kaplıdır. Su küre, canlı yaşamı için gerekli olan su ihtiyacının karşılanması bakımından önemli bir katmandır. Bitkiler ve hayvanların yaşamı ile birlikte insanların kan dolaşımı, boşaltım ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışması gibi birçok olayda suya ihtiyaç vardır. Su küre, yerüstü ve yeraltı sularından meydana gelir. Okyanus, deniz, göl, akarsu ve buzullar yerüstü sularını oluştururken, toprağın göl ve akarsu, yağmur ve kar sularını emerek biriktirmesiyle yeraltı suları oluşur. Bunun yanında su kürede tatlı su kaynakları ve tuzlu su kaynakları bulunur. Yani su küredeki suların bazıları tatlı, bazıları da tuzludur. Örneğin denizler tuzlu su kaynaklarıdır. Taş küre, diğer bir adıyla yer kabuğu. Günlük yaşantımızı sürdürdüğümüz, üzerinde canlıların yaşadığı dünyanın katı yüzeyi taş küre katmanını oluşturur. Yer kabuğu olarak adlandırılan taş küre, dünyanın gözlemlenen 3 katmanından biridir. Taş küre, yani yer kabuğu, dağlar, ovalar, adalar, kıtalar, deniz ve okyanus tabakalarından oluşur. Dünyanın büyüklüğüyle karşılaştırıldığında çok incedir. Yer kabuğunun kalınlığı yüzey şekillerine göre değişmektedir. Yer kabuğu dağların olduğu yerde kalın, okyanus diplerinde ise incedir. Toprak ve çeşitli kayaçlardan oluşur. İçine inildikçe sıcaklık artar. Ateş küre. Dünyamızın gözlemlenemeyen katmanlarından olan ateş küre, yer kabuğunun hemen altında bulunur. Manto olarak da adlandırılan bu katman, yer kabuğunun altında yer alır. Sıcaklığı yer kabuğuyla karşılaştırıldığında çok yüksektir. Bu katman çok sıcak olup büyük oranda erimiş demir, magnezyum ve kalsiyum içerir. Bu maddeler magmayı oluşturur. Ağır küre. Ağır kürenin diğer adı çekirdektir. Ateş kürenin hemen altında yer alır. Dünyanın en sıcak katmanıdır ve gözlemlenemeyen katmanlardan en kalınıdır. Bu katmanla ilgili pek fazla bilgiye sahip değiliz. Çünkü dünyamızın katmanları ile ilgili bilgiler, bilim insanlarının çalışmaları ışığında zaman içinde değişebilir.